Dürüst olalım. Senin de vaktin az, benim de. O yüzden bugün burada oturup duymak istediklerini değil, tam olarak ihtiyacın olan o sert gerçeği konuşacağız. Mutfaktaki o paslanmış bıçak gibi kenarda bekliyorsun. Keskinliğin var, potansiyelin yerinde ama kullanmıyorsun. Varlığın var ama etkin yok. Bir gölge gibi odada dolaşıyorsun. Ama kimse senin ağırlığını hissetmiyor. Bugün o pasın neden oluştuğunu, o metalin nasıl çürüdüğünü tek tek göstereceğim. Ve en önemlisi o pası nasıl söküp atacağını anlatacağım. Bu video hayatında izlediğin en rahatsız edici içerik olacak. Çünkü sana neden hala o kapının önünde birinin sana ilgi göstermesini bekleyen bir zavallı gibi beklediğini soracağım. Şimdi sakinleş. Bağırmayacağım. Çünkü mesele öfke değil. Mesele kontrol. Günlük hayatından bir tabloyu hatırla. İş yerinde bir toplantıdasın veya bir arkadaş grubunda. Fikirlerini en önce dile getiren sensin. Herkesin onayını almak için çırpınıyorsun ama her seferinde görmezden geliniyorsun. Herkes konuşurken sen o ilk hamleyi yapıyorsun ancak sesin odada yankılanmıyor bile. Neden biliyor musun? Çünkü kontrolü çoktan kaybettin. İçindeki o ya bir gün fikirlerimi paylaşmazsam fırsat kaçarsa diyen korku aslında senin en büyük prangan. Ama asıl kaçırdığın şey fırsat değil, kendi öz değerin. Sana çocukluğundan beri bir yalan öğrettiler. Dediler ki iyi olursan, uyumlu olursan, herkesle iyi geçinirsen ve sabredersen değer görürsün. Bu yalanı kabul ettiğin, o zehirli hapı yuttuğun gün kendi otoritenin mezarını kendi ellerinle kazdın. Bak çevrene. O çok uyumlu ve anlayışlı halinle şu an kimin için bir hiçten ibaretsin. Mesajların neden saatler sonra açılıyor sanıyorsun? Kararların neden hep başkaları tarafından öteleniyor? Senin varlığın artık o odadaki arka plan gürültüsüyle aynı seviyeye düştü. Peki hiç düşündün mü? Neden bazı erkekler aynı ortamda senin yarın kadar bile konuşmadığı halde, öyle bir yeteneği olmadığı halde ağzını açtığında herkes susup ona bakıyor? Neden bazı adamlar daha az konuşup daha çok hükmediyor? Bu yalanın kökeni derinlerde evlat. Toplum erkekleri çocukluğundan itibaren o meşhur iyi çocuk sendromuyla pasifize eder. Ailede başlar bu süreç. Uslu olursan ödül alırsın. Sonra o pembe diziler, romantik komediler devreye girer. Oradaki kahramanlar hep sabreder. Hep fedakarlık yapar ve sonunda mutlu sona ulaşır. Ama gerçek hayat bir film seti değil. Gerçek hayatta bu yaptığın şeyin adı sabır değil, pasiflik tuzağıdır. Kültürel normlar seni uyuma zorlar. Çünkü sürüde hayatta kalmanın yolu eskiden buydu. Ama modern dünyada bu durum senin hakimiyetini ellerinden alır. Mesajların geç açılması veya sana danışılmadan plan yapılması sadece birer bunun belirtisidir. Bunlar senin değersizleşme sinyallerindir. Sessizlik bir zayıflık değil, en büyük güç aracıdır. Bir CEO'yu düşün. Toplantıda en son o konuşur. Neden? Çünkü kıtlık prensibi her zaman kazanır. Az olan her zaman daha değerli algılanır. Sen ise her yerde her an ulaşabilir olarak kendi değerini enflasyona uğrattın. Bunu sana kitaptan okuyup anlatmıyorum. Ben bunu cephede sahanın tam ortasında gözlemledim. Gece yarısı telefonun soluk ışığında gelmeyecek bir cevabı beklerken düştüğün o zavallı, o omuzları çökmüş durumu çok iyi biliyorum. Neden biliyor musun? Çünkü o düştüğün çukurun haritasını bizzat ben çıkardım. Senin asıl sorunun şu. Sen sevilmek için pozisyon alıyorsun. Bir kadın tarafından sevilmek, arkadaşların tarafından onaylanmak. Oysa unuttuğun bir şey var. Güç, sevilmekten her zaman önce gelir. Gücün yoksa sana verilen sevgi aslında bir sevgiden ziyade kredidir. Ve o kredinin faizi senin ruhun için çok ama çok ağırdır. Karanlık bir odada o ekrana bakarken hissettiğin o kaygı aslında bir bağımlılık döngüsüdür. Beynin onu dülü bekliyor ama gelmiyor. Stres hormonların tavan yapmış durumda. İçsel savaşın işte burada başlıyor.
Bastırdığın o hayırlar, o benim dediğin olacak deme isteğin içinde bir gibi büyüyor. Sen sevilme odaklı yaşadıkça kendi doğana ihanet ediyorsun. Gerçek bir erkek gücü önceler, sevgiyi değil. Çünkü güç üzerine inşa edilmeyen sevgi ilk fırtınada yıkılmaya mahkumdur. Şimdi biraz derinleşelim. Nietzsche'nin o sarsıcı cümlesini hatırla. Güç istemi bastırıldığında insan ahlak üretir. Yani sen aslında ahlaklı veya iyi biri olduğun için sessiz kalmıyorsun. Gücün yetmediği için buna iyilik adını veriyorsun. Jung'un bahsettiği o gölge tarafın sen her taviz verdiğinde, her tamam hayatım dediğinde biraz daha şişiyor. Sorun senin karakterinde değil evlat. Sorun kurduğun çerçevede. Önündeki o boş bardağa dur ve bak. Bardak ne kadar temiz olursa, eğer içi boşsa kimse susuzluğunu onunla gidermez. Kimse o bardağa saygı duymaz. Sadece yerini değiştirir. Sen de çok temiz, çok dürüst bir adam olabilirsin. Ama için boş kaldıysa kimse seninle vakit geçirmek için can atmaz. Bir iş mülakatında her soruya saniyesinde cevap veren, her istenileni yapan o hevesli aday gibisin. Enerji harcıyorsun ama hiç etki bırakmıyorsun. Çünkü bolluk talebi öldürür. Bunu bizzat gördüm ve oradan da geldim. İnfazı yanlış yere yapma. Suç sadece sende değil, sana bu iyi ol paketini satan sistemde. Ama bedelini sen ödüyorsun. Biyolojik yazılım çok nettir. Değer ancak kıtlıkla algılanır. Bir hikaye anlatayım sana. Ama acı çektim diye sızlanmayacağım. Bir adam düşün. Sevdiği kadın için her şeyi ama her şeyi yapıyor. Her an ulaşılabilir. Her mesajına saniyesinde dönüyor. Sonuç ne oluyor biliyor musun? Kadın o adamdan soğuyor. Adam daha çok üstüne düşüyor, daha çok iyi oluyor. Sonuç daha büyük bir nefret. Neden? Çünkü adam pazarlık gücünü sıfırladı. Ulaşabilirlik arttıkça talep düşer. Bu basit bir matematik. Bu evrensel bir ekonomik kuralı. Sen her çağrıya hemen dönerek aslında müşterisini şımartan ve kendi itibarını eriten o acemi satıcıdan farksızsın. Şimdi gözünde paslanmış bir kılıç canlandır. Duvara asılı duruyor. Yıllardır orada. Herkes onu görüyor ama kimse çekinmiyor. Çünkü paslı olduğunu biliyorlar. Ama sen o kılıcı duvardan indirip o pası sildiğin ve kınına soktuğun an, işte o an o da susar. O kılıcın orada olması değil, senin onu kullanma potansiyelin otoriteyi yaratır. Sana şimdi 3 net emir vereceğim. Bunları birer tavsiye olarak değil, bir komutanın emri olarak al. Birincisi, bir hafta boyunca istisnasız kimseye ilk mesajı sen atmayacaksın. O telefonun ekranı sönük kalacak. Kıtlık yaratacaksın ki gizem geri gelsin. İkincisi, bir karar masasına oturduğunda en son sen konuşacaksın. Herkes fikrini tüketsin, herkes kartlarını açsın, sen sadece izle ve sonunda hükmü ver. Üçüncüsü, senden bir talep geldiğinde cevabın asla hemen olmayacak. En basit soruya bile bir bakayım, dönerim diyerek erteleme gücünü kullanacaksın. Kontrolü ancak böyle geri alabilirsin. Sakın arkana bakma. Bu yaptıkların içindeki o bastırılmış gücün eyleme dönüşmesidir. Pişmanlık korkusunu o an orada infaz edeceksin. Geçmiş hatalarını o paslı kılıçla beraber duvara göm. Bugün sadece bugün tek bir ilişki alanında ister sevgilinle ister iş arkadaşınla. Erişebilirliğini %90 azalt. Bunu yap ve aradaki farkı o insanların sana bakışındaki o ani değişimi kendi gözlerinle gör. Bu yanılışı mühürlemek istiyorsan, gerçekten o pası sökmeye kararlıysan yorumlara sadece 21 yaz. Ben kimin gerçekten orada olduğunu bileyim. Gitmek mi istiyorsun? Bu bana ağır mı gelir diyorsun? Haklısın, git. Çünkü bu yükü ancak gerçek adamlar taşıyabilir. Karar senin. Bir sonraki videoda erkeklerin fark etmeden içine düştüğü o en sinsi statü tuzağını deşifre edeceğim. Çoğu erkek bu tuzağı fark ettiğinde
iş işten geçmiş oluyor. Geç kalma, çizgide kal.